Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bugün sizinle çok merak edilen, İngiltere'ye gelenler tarafından da, İngiltere'de yaşayanlar tarafından da çok merak edilen Türk Mahallesi'nden bahsetmek istiyorum. Şu anda Green Lanes'deyim, Haringey Green Lanes'de. Türk Mahallesi olarak, bugünkü Londra'da Türk Mahallesi olarak adlandırılan yerdeyim. Ama ben size sadece restoranları ve marketleri göstermekle kalmayacağım. Size buranın tarihçesini de anlatacağım. Enteresan bir gelişmesi var çünkü. Merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Şu anda tam arkamda gördüğünüz yer Yaşar Halim. Burası aslında buradaki ilk marketlerden. Çünkü Haringey'de Türk Mahallesi olarak adlandırılmasına rağmen Haringey'den Pearl Park Lane'e kadar olan kısım çok eskiden beri Türk yoğunluğunu bu bölge tutmakta. Tam arkamda gördüğünüz Yaşar Halim, Kıbrıslı Türkler tarafından açılmış en eski marketi diyebilirim size ve senelerdir Türklere hizmet veriyor. İlk geldiğim zamanlarda Yaşar Halim'den ilk aldığım lokmayı ve bendeki yarattığı mutluluğu anlatmama imkan yok. Alıştığımız İzmir lokmaları gibi değil. İzmir lokmaları biliyorsunuz minik minik olur. Bunlar kocaman kocaman lokmalar. Bugün galiba tanesi 1 pound'a satılıyor. O zamanlar 50 penny falandı. Hatta belki de 25 penny'ydi. Hatırlamıyorum. Oradan lokma aldığım zaman onun verdiği lezzeti tabii ki vatan hatırlattığı için de ayrı oluyordu. İngiltere'de yaklaşık 600 bin en son rakamlar kadar Türk yaşıyor ve bunun %90'ı da Londra'da bulunuyor. Şu anda bulunduğum Green Lanes'de ise yoğun Türk var. Fakat burada ilk zamanlar Kıbrıslı Türkler bulunuyordu, Rumlar bulunuyordu. Kıbrıslı ve Yunanistan'dan Rumlar bulunuyordu. Mağazaların yarısı Türktü, yarısı Rum'du. Şimdi zamanla burası Kıbrıslı Türklerle kalmadı. Türkiye'den gelen Türkler ve ondan sonra Kürtlerin katılımıyla oldukça çeşitlendi ve üzerine de Bulgar Türkleri gelmeye başladılar. Yani Haringey'den bir öncesinde de Manor House. Manor House'da Tube Station var. Piccadilly'den geliyor. Öteki tarafta da Pearl Park Lane Tube Station. 2 metro istasyonunun arasında olan bölgeden bahsediyorum. Türk ürünleri satın almak isteyenler Green Lanes'e geliyordu. Seyahate çıkmak isteyenler Green Lanes'e geliyordu. Çünkü tam arkamda görüyorsunuz bir seyahat acentası var. Bu sadece bir tane değil, bunun dışında birkaç tane seyahat acentası vardı. Dolayısıyla Türkiye'ye gitmek isteyen de buraya geliyordu bilet almaya. Tabii ki Central'daki Türk Hava Yolları ofisinin dışında. Sonra zamanla ne oldu? Burada restoranlar ve dükkanlar sahip değiştirmeye başladılar, el değiştirmeye başladılar. Türkler daha fazla dükkan almaya başladılar. Şimdi Green Lanes'e sonuna doğru geçiyoruz restoranlara bakarak, ama bu arada başka bilgiler vereceğim size. Arkamda gördüğünüz gökyüzü, hala, hemen bu tarafta gördüğünüz devran gibi restoranlar açıldıktan sonra, aslında açılmadan önce zaten burası oldukça hareketli bir yerdi. Christmas dönemlerinde bütün İngiliz shopları kapanırken, İngiliz marketleri kapanırken Türk Mahallesi açık olurdu. Bunun için de buraya akın akın insan gelmeye başladı ve Green Lanes her zaman, yani hem bir yandan büyürken, gelişirken Türk restoranları, Türk marketleri, Türk ürünleri, sebze ve meyve açısından bir yandan zenginleşip de daha fazla imkanlar sunarken bir yandan da İngiliz ilgisini çekmeye başladı. Türk yemekleri oldukça popüler oldu. Yani sadece döner, kebap değil, sulu yemekler de yapılmaya başlandı. Bunun yanında ev kadınları için bir iş olanağı da doğdu. Çünkü zamanla mantı yapılmaya başlandı. Mantı, içli köfte, gözleme, hemen hemen her dükkanın içinde gözleme açan ev kadınlarını görme imkanınız oldu. Güzel şeyler yaptılar. Yer masaları, hamur tahtaları, hamur açmak için. Otentik görüntüler falan oldu. Güzel yani güzel bir ortam yaratıldı burada.
Evet, söz verdim ya size biraz da tarihçesini anlatacağım diye. Şu arkamda gördüğünüz Antepliler aslında Newington Green'de, yani bu yolun biraz daha bayağı bir devamında aşağıda baklavacı dükkanı vardı. Ama Londra'nın en güzel baklavalarını yapan dükkandı. Ve oradan sonra Antepliler buraya geldi. Burada bir dükkan açtı. Baklava dükkanı. Ve ondan sonra yanındakini aldı. Ondan sonra yanındakini aldı. Ve Antepliler restoran. Yani Antepliler baklavanın yanına Antepliler restoran, Antepliler künefe. İlk defa künefe ve ciğer yedik orada. Onun yanına Antepliler künefe. Ondan sonra tam karşısına da o köşeye de döner açtı. Yani oldukça başarılı. Sahibi de Ahmet Bey. Birazdan baklava alacağım. Eğer görürsek kendisini, onunla da bir iki kelime konuşmak isterim. Çok başarılı. Buradaki başarılı iş adamlarından, başarılı restoranlardan, başarılı işletmecilerden bir tanesi Antepliler. Hemen bu arkamda gördüğünüz kafalı olan kuru yemiş. Londra'da kuru yemiş yoktu önceden. Bu kuru yemişler birkaç sene oluyor geleli. Yeni sayılır, oldukça yeni sayılır. Ve kapısının önünden geçerken sıcak leblebi kokusunu almak gerçekten çok keyif verici. İstediğiniz her türlü kuru yemişi bulabileceğiniz bir yer. Kendinizi ülkenizde zannedebilirsiniz. Türkiye'desiniz. Londra'da son yıllarda çok popüler olan organik shoplar tabii ki Green Lanes'de nasibini aldı. Bu arkamda gördüğünüz organik shop yine birkaç yeni açıldı sayılır. İçinde her türlü organik ürün bulabileceğiniz gibi taze meyveler, çiçekler, çiçekler, her şey var ve sahiplerinin Türk olduğunu öğrendiğim zaman şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Evet, bir tane organik shop'umuz da var burada. Tam arkamda gördüğünüz Diyarbakır restoran. Evet, bu da burayı açmadan önce şu biraz ileride daha minik bir dükkanda başladılar çalışmaya ve onlar da bu kalabalıktan, buraya akın gelen kalabalıktan nasiplenerek bu dükkana geçtiler. Çok başarılı işletmelerden bir tanesi ve yine eskilerden. Ben şu anda hep zaten eskileri söylemeye çalışıyordum daha çok ve eskileri söylerken hemen arkamda görüyor muyum yazısını? İsmini göremedim, şimdi gördük. Dostlar Market. Dostlar Market'te aslında buranın ilk Türk marketlerinden. Hemen bakıyoruz. Bu neymiş, soğan mı? Sahibi Türkiye'de. Türkiye'de, ha. Selam söyleyin. Söyleyin. Burada genelde bilinen take-away, yani evlere aldıkları, paket servis olarak aldıkları kebap ve dönercileri hiç söylemiyorum zaten. Ama restoranlardan da alınıyor. Burada canlılık neden vardı onu da söylemem lazım. Dışarıya gidip de eğlenen, içkisini içen, eğlenen muhakkak çorbacıya gelirdi. Şimdi sonraya sakladığım bir bölüm daha var. Devam ederseniz göreceksiniz. Ama burası için de söyleyebilirim ki çorbacıda biterdi geceler muhakkak. Ve Haringey'de bütün bu Türk restoranları sabah 4'e kadar servis verirdi. Onun için burası 7/24 sürekli canlı işleyen bir yer. Sonradan lisanslarda kısıtlamalar getirdiler. Artık gece saat 2'de kapatılıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü uzun zamandır ben de dışarıya çıkmıyorum. Ama eskisi gibi 24 saat açık dükkanlar yok. Fakat burası hala 7/24 canlı diyebiliriz. Az önce bahsettiğim Diyarbakır restoran işte tam arkamda ilk Diyarbakır olan yer. Bu hemen arkamda gördüğünüz de yine ilk restoranlardan, eski restoranlardan bir tanesi. Hazan Restoran. Haringey'in sonuna geldik. Yani Haringey'in sonuna gelmedik tabii ki. Green Lanes'in Haringey tarafına geldim ve burada size Türk Eczanesi diye anılan eczaneyi göstereceğim. Az
önce bahsettiğim Türk mahallesine sınır olan, Green Lanes üzerinde sınır olan tren istasyonu burada. Haringey Lane tren istasyonu burada. Türk mahallesi Green Lanes buradan başlayıp öteki tarafta Turnpike Lane'e kadar devam ediyor Tube Station'a. Ama şu sınırı geçtikten sonra bakın ne var. Türk mahallesi dendiği zaman muhakkak şimdi oraya gidiyoruz. Şu arkamda gördüğünüz Türk mahallesine, Haringey'e daha doğrusu o zaman çünkü tam Türk mahallesi olarak anılmıyordu. Haringey'e imzasını atmış olan yerdir. Sevgili Belgin ve Cemile ortak olarak burada bir bar açmışlardı. Kaktüs Bar. Senelerce bütün Türklerin toplandığı, çok eğlendiği, çılgınlar gibi eğlendiği bir mekan olarak Haringey'e imzasını atmış bir yerdir. 388 Green Lane ve Kaktüs Bar. Bu da onları da anmadan geçemeyeceğiz. Ayrıca Kaktüs Bar demişken sevgili Umut Uğur'un şu anda Türkiye'de kendisi senarist, yazar, tiyatrocu ne isterseniz var. Onun da burada yapmış olduğu meddah sohbetlerini ne deniyordu onlara? Talk show, ilk talk show yapan burada o. Umut Uğur'u da anmadan geçemiyorum. Şimdi Green Lanes kısmını bitiriyorum. Haringey kısmını. Yani bugün Türk mahallesi olarak anılan kısmı bitiriyorum. Size başka bir sayfa açacağım. Benimle berabersiniz. Evet, şimdi hikayenin canlı kısmına gelelim. Şu anda Stoke Newington High Street'teyim. İşte Türk Mahallesi dediğimiz yer aslında burasıydı ve burası 24 saat canlı bir mekandı. Herkesin bildiği, herkesin geldiği ta ki Green Lanes Türk Mahallesi olana kadar. Şimdi buradaki olayları anlatacağım size, tarihçeyi anlatacağım. Çin mi Stoke Newington Türk Mahallesi oldu bu bölge? Özellikle şu tam arkamda gördüğünüz ışıklı köşe yani crossroad dedikleri böyle yolların kesiştiği nokta çok önemli bir mekandı. Oraya tekrar döndüğüm zaman anlatacağım. Ama niçin mi Stoke Newington bu kadar önemliydi? Türk mahallesiydi. Çünkü Türkler ilk gelmeye başladıkları zaman, daha doğrusu 80'li yıllardan sonra galiba siyasi göçler olmaya başladığı dönemlerde burada birazcık yukarıda halk evi kuruldu. Halk evi açıldı ve halk evi özellikle Türkiye'den gelenlere yardımcı olmak amacıyla açıldı. Halk evi burada olduğu için de gelen Türklerin ilk mekanı burasıydı. Toplanma yeri burasıydı. Burada neler mi olmadı. Hepsini anlatmama imkan yok ama şöyle caddeyi gösteriyorum size. Böyle. Şimdi tabii ki çehresi değişiyor Türk mekanları o tarafa doğru kaydıkça. Çünkü bu yolun devamında Shoreditch ve bu yol şeye doğru işte Tower Bridge, London Bridge falan öyle devam ediyor. Ve bu bölge yine pilot bölge ilan edilen bir bölge. Yani şehire, merkeze gelmeden canlandırılması istenen bir bölge. Onun için burada beyaz yakalıların, çalışan genç İngilizlerin tercih nedeni olan bir bölge. Ve Brick Lane videomu izlediyseniz Brick Lane'in hemen üstü bu yol. Oraya bağlanıyor zaten. Ve onun için yeni restoranlar, kafeler, böyle hippie, çok trendy olan yerler açıldı. Ama o dönemlerde yukarıda halk evinden sonra hemen şu karşıdaki sokakta, oraya bakalım. Şu karşıdaki sokak aralığında mangal restoran vardı. Mangal restoran minnacık bir yerdi. Fakat buraya gelen herkesin
Yani burada yaşayıp da yemek yemek isteyen herkesin ilk uğrağıydı. Sonra o mangal restoran burada bir yer açtı. Pidecisini açtı şurada. Ama o pideciden önce bu cadde üstünde, o ara sokaktan çıkıp cadde üstünde bir tane mangal restoranı açtı. Şimdi tabii burası, bu gördüğünüz kalabalık tamamen İngiliz yabancı karışık. Hatta bu Dalston'a doğru gidiyor. Böyle bir video yapmak lazım. Ayrıca başlı başına yeni bir video yapmak lazım. Burası çünkü bugün Türk Mahallesi olarak bilinmiyor ama asıl Türk Mahallesi olan yer burası. Mangal. Ondan sonra evet mangal. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Onun için tam işte o crossroad dediğim yere yakın bölge. Bu arada sağlı sollu kafeleri, restoranları biliyorsunuz. Ayrıca gece de burası halen çok canlı. Çünkü bütün işte club'lar, eğlence mekanları burada halen. Şurası mesela şeydi, bir berber shop'tu, berberde. Orası şey olmuş. Evet, şimdi karşıya bakıyoruz hemencecik. Mangal 2. Çünkü o söylediğim sokak arasındaki mangaldan sonra açılan ikinci mangal, Türk kebabının yeri. Yanında Altın Makas, buranın yine ilk berberlerinden bir tanesi. Evet, şöyle ne tarafa döneyim acaba? Evet, şu tarafa dönmem gerekiyor. Şu hemen arkamda İstanbul İşkembecisi diye gördüğünüz. Bunu biraz zoom out yapmam lazım. Bir dakika. Evet, İstanbul İşkembecisi diye gördüğünüz bu yer bütün eğlence mekanlarından çıkan muhakkak sabahlamayı burada yapardı. Tek mekandı burası. İstanbul İşkembecisi tek mekandı. Daha sonra, yani gece mekanı olarak, daha sonra hemen karşı köşede şömine açıldı. Şömine hala var orada. Şömine açıldı ve şömine 24 saat açık. Sürekli çorba içebileceğiniz, sabah 5'te bir geldiniz çorba içebilirsiniz. 4, 5, 6, 7 sürekli açık. Lokanta yemekleri falan yapıyor. Hala devam ediyorlar. Hemen karşısında, şöminenin karşısında Ali Baba. Ali Baba Kebap, döner kebabın yine uğrak yerlerinden bir tanesi. Otobüs var önünde, şu anda gösteremiyorum. Şimdi birazdan otobüs çekilince onu da göstereceğim. Çok şaşıracağınız başka bir şey daha göstereceğim. Şurası İstanbul Travel'dı. Evet, Ali Baba'yı gösteriyorum şimdi. Hemen karşıda Ali Baba. Ali Baba'nın yanı da İstanbul Travel'dı. Yani Türkiye'ye gitmek için bilet oradan alırdınız. Şimdi şurada gördüğünüz Türk hamamı, burayı benim erkek kardeşim yaptı. Evet. Burası bizim barımızdı. Bunun zemin katı. Maalesef seneler önce tabii maalesef kapatıldı falan. Ondan sonra burası şey oldu. Hamam oldu, Türk hamamı. Buranın ilk, yani Türkler tarafından açılmış Türk hamamı burası da. Ve şimdi yine buraya imza atmış bir kebapçıdan bahsediyorum. Restoran Ocakbaşı. Ocakbaşı burada çok meşhur. Ocakbaşı. Umut Ekib'in Ocakbaşı. Kaç seneliksiniz siz? Kaç senelik Umut Ekib'in? Bayağı eski ya. Bayağı eski değil mi? Ben kendimi çekeyim. Oldukça eski. Biliyorum ben, çünkü ben eskiyim. Şu hamam olmadan burası biz buradaydık. Evet. Çok eski, çok. 20? Çay Değil mi? 20 sene var. Ben hep Türk Mahallesi diye öteki tarafı çekiyorlardı. Asıl Türk Mahallesi burası. Bunların şeyleri var. İstanbul İşkembecisi, mangal, Umut Ekibi. Yani. İyi akşamlar. Evet, Umut Ekibi'nde 20 senedir buraya imzasını atmış mekanlardan bir tanesi. Videomu burada kapatmak istiyorum. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de ben anlatırken keyif aldığım gibi siz de keyif almışsınızdır ümit ediyorum. Tabii ki Tok Newton'un devamı hemen sonrasında Dalston. Dalston'a doğru gidiyorsunuz. Ve Türk restoranları, Türk marketleri değişmiyor. Türkü barlar var, hala açık. Türkü barlar var, çok güzel meyhaneler var, güzel mekanlar var. Bir de bu Dalston'a doğru daha modernize edilmiş. Başka bir video konusu. Bugünlük bu kadar benden diyorum. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Londra'ya yolunuz düşerse Türk Mahallesi'ne gelmeden gitmiyorsunuz hiçbir yere. Hoşça kalın.